Bir düşünün, elinize aldığınız tek bir kitap bütün hayatınızı yerle bir edip sizi yepyeni bir yola sokabilir mi? İşte bugün Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanına dalıyoruz ve bu sarsıcı vaadin nasıl işlediğine birlikte bakıyoruz. Roma, işte bu meşhur cümleyle başlıyor. Ama bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda ani ve kesin bir dönüşümün ilanı. Kahramanımızın bildiği her şeyin sonu ve bilmediği her şeyin de başlangıcı. Yolculuğun ilk adımı, kitabı okumanın yarattığı o büyük sarsıntı anı. Ve bu öyle sadece zihinsel bir aydınlanma falan değil, neredeyse fiziksel elle tutulur bir deneyim. Kahramanımız kitabı okurken sayfalardan yüzüne resmen bir ışığın vurduğunu hissediyor. Düşünsenize, öyle bir ışık ki bu hem aklını başından alıyor hem de zihnini pırıl pırıl parlatıyor. Yani hem aydınlatıyor hem de yoldan çıkarıyor. İşte bu dönüşümle beraber kahraman kendini iki dünya arasında sıkışmış buluyor. Bir tarafta o sıkıcı, statik ödevleri, bildiği sokakları olan tahmin edilebilir eski hayatı, diğer tarafta ise kitabın araladığı o gizemli, tehlikeli ve bir o kadar da çekici yeni dünya. Artık hayatının sesi yoğurtçunun çıngırağı değil, döküntü otobüslerin gürültüsü olacak. Ve çok geçmeden kahramanımız anlıyor ki bu kitaptan etkilenen tek kişi kendisi değil. Farkında olmadan bir sırrı paylaşan, görünmez bir topluluğun parçası olmuş. Canan'la tanışması bu yeni dünyaya açılan ilk somut kapısı oluyor. Hani o kitabın vaat ettiği her şeyi gerçek kılan, ete kemiğe büründüren kişi. Ve aşk, bu gizemli yolculuğun en önemli yakıtı haline geliyor. Canan'ın kahramanımıza sorduğu bu basit gibi görünen soru aslında her şeyin özeti. Kitabın okurları arasında kurduğu o gizli, o anlaşılmaz bağın altını çiziyor. Onları birbirine çeken şey ne? Bir umut mu, bir kaçış mı, yoksa kaçınılmaz bir kader mi? Tam bu noktada anlıyoruz ki bu yolculuk sadece felsefi bir arayıştan ibaret değil. Hayır, kitabı okuyanlardan oluşan bu gizli topluluk meğer büyük bir tehlikenin tam ortasındaymış. Bu tehlike Mehmet karakteriyle somutlaşıyor. O da bu yolculuğa çıkmış ama büyük bir hayal kırıklığıyla geri dönmüş biri. Uyarıları çok net. Bu yeni dünya dediğiniz şey bir fantazi. Sonunda ölümden başka hiçbir şey yok. Ve en kötüsü birileri onları izliyor ve kitabı okuyanları tek tek öldürüyor. Ve Mehmet'in bu uyarılarının ne kadar gerçek olduğu saniyeler içinde kanıtlanıyor. Mehmet sokak ortasında vuruluyor. İşte bu anla birlikte kahramanımız felsefi bir arayıştan çıkıp kendini bir ölüm kalım savaşının içinde buluyor. Tehlike artık soyut değil, kanlı canlı bir gerçek. Bu olay kahramanımız için bir dönüm noktası oluyor, artık eski hayatına dönemeyeceğini, kalamayacağını anlıyor, geriye dönüş biletleri tamamen yanmış durumda. Ve o en önemli şeyi fark ediyor, yeni dünyaya gerçekten adım atabilmek için eski dünyayı sadece kafada değil, fiziksel olarak da terk etmek gerekiyor. Yani bu topyekün bir kopuş olmak zorunda. Attığı adımlar basit gibi görünse de aslında devasa. Düşünün 22 yıllık geçmişini, odasını, anılarını, annesini hepsini geride bırakıp bilinmeyene doğru yola çıkıyor. İşte gerçek yolculuk tam da bu anda başlıyor. Şimdi hikayenin doruk noktasına, o büyük çarpışma anına geliyoruz. O metaforik yolculuk artık korkunç derecede gerçek bir şeye dönüşmek üzere. Kahramanımız aradığı o anı bulmaya çok yakın. Artık kahramanın o bitmek bilmeyen otobüs yolculukları bir takıntıya, bir ritüele dönüşüyor. Bu sıradan bir seyahat değil. En hurda otobüsleri, en tehlikeli yolları seçiyor. Çünkü o şiddetli bir dönüşüm anını, bir çarpışmayı, bir kazayı resmen arıyor. Onu kovalıyor. Ve sonunda aradığı o an geliyor. Bu cümle beklediği o otobüs kazasının ne kadar vahşi, ne kadar fiziksel bir an olduğunu anlatıyor. Her şeyin parçalandığı ve belki de yeniden birleştiği o an. İşte o yıkımın, o kaosun tam ortasında kahramanımız aradığı şeyi buluyor. Derin bir aydınlanma, bir yeniden doğuş anı yaşıyor. Meğer aradığı şey bir yer, bir mekan değil, tam da bu anın kendisiymiş. Kazanın o ilk şokuyla birlikte zihninde 4 büyük kavram beliriyor. Huzur, uyku, ölüm ve zaman. Evet, o korkunç yıkımın ortasında bulduğu mutlak huzur, varoluşun en temel sırlarını bir anda önüne seriyor. Kaza onun için sembolik bir ölüm gibi. Geçmişini, anılarını, kimliğini sıfırlıyor ve yepyeni bir insan olarak yeniden başlamasına izin veriyor. Sanki hayatına format atılmış gibi, tertemiz bir sayfa. Peki sonuç ne? Kahraman bu şiddetli dönüşümden ne ders çıkardı? Aslında en başından beri neyi arıyordu ve en sonunda neyi buldu?
Ve sonunda anlıyor ki yeni hayat denilen şey varılacak bir istasyon değilmiş. O hiç bitmeyen, o takıntılı yolculuğun ta kendisiymiş. Yani amaç bir hedefe ulaşmak değil, daima arayışın içinde kalmakmış. Bu analizimizi romanın ana fikrini doğrudan size yönelten kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Sizin hayatınızı değiştirmeyi bekleyen o kitap, o an, o kıvılcım acaba nerede gizli?